Antibiyotik kanalına hepiniz hoş geldiniz. Fazlıcığım hoş geldin. Bugün Guillermo del Toro'nun son bombası Frankenstein'ı konuşacağız. Fazıl'ın en sevdiği türlerden biri olan mistik, masalsı hikayelerde yeni bir bakış getiren Guillermo del Toro'nun yeni filmini konuşacağız. Del Toro zaten film yapısı olarak, daha önce çektiği filmler olarak en son kendisinin Pinokyo filmini izlemiştim. Onda da aynı mevzu vardı. Birazcık olayları böyle karanlık tonda ve masalsı bir dilde anlatmayı çok seven bir yönetmen. İyi de bir yönetmen. Baya güzel bir yönetmen. Belli başlı kült ve Oscar almış filmlerini izleyemedim daha hala. Benim için büyük bir eksik. Bu filminde de bize farklı bir tonda yaklaşmış. Genel fikirlerimi vererek başlayayım, sonra fazla bırakacağım sözü. Her seferinde unuttuğum için başta söylüyorum. 120 milyon dolara çekilmiş. Bence iyi bir bütçe. Ama Del Toro'nun hak ettiği bir film Baktığımızda hakkını da lafını bölüm hakkını net bir şekilde vermesi veriyor lazım. ya. Yani Yüzde 120 yüz milyon veriyor abi. ya 120 milyon euro, evet bu yani. Nasıl iyi kullanılabilirdi bu şekilde iyi. Abi görsel şölen izliyoruz. Şölen. Görsel bir şölen akıyor yani. Sana böyle şelaleyle görsel şölen akıyor. Ben filmi çok beğendim. Öncelikle bunu söyleyeyim. Filmi herkese izlemesini tavsiye ediyorum. Film az önce Dracula'da ve Nosferatu'nun eksiklerinde belirttiğim noktaları çok iyi yapmış. Bak, film masalsı tondan çıkmıyor ama creepy ve kasveti de ihmal de etmiyor. Evet. Tamam mı? Miti de koruyor. Farklı bir anlatım tarzıyla geliyor. Daha ne isteyebilirim ki? Gerçekten belli başlı minimal eksikleri haricinde daha ne isteyebilirim diye düşünüyorum. Del Toro'yu kutlarım. Müthiş film. Ya, inanılmaz demeyeyim de iyi film yani hakikaten. Evet. En önemli özelliği de dediğim gibi o dengeyi, balansı acayip iyi sağlaması. Sen diyaloglardan o masalsı havayı hissediyorsun. Tamam mı? Ama canavarı gördüğünde, o canavarın sefilliğini gördüğünde çok güzel empati de kurabiliyorsun. Aynı zamanda ürküyorsun da. Böyle çok ürkmüyorsun. Aa falan olmuyorsun Nosferatu'daki gibi. Ama hafif bir ürkme de geliyor. Bu çok güzel bir şey. Bu ayarlanabilmesi aşırı zor bir şey. O yüzden filmi çok beğendim. Benim genel fikrim ilk başta böyle. Ben alayım biraz, ben şey yapayım. Ben de Olçar'la tamı aynı düşün. Hani ekleyebileceğim bir şey varsa da şudur, oyunculuklara değineceğim. Ya gerçekten genel fikrimi söylemek gerekirse zamanının havasını inanılmaz vermiş. O hırs, bürünmüş hikayeyi, işte Frankenstein'in asıl hikayesini inanılmaz iyi bir şekilde aktarmış. Bir mitten çıkmamış, ekstralar eklememiş, gereksiz ekstralar eklememiş ve verdiğini çok kesinlikle açık ve net bir şekilde size oturup keyifli bir şekilde bir Frankenstein hikayesini bilmeseniz bile oturup kesinlikle hani bu filmle beraber ha Frankenstein de buymuş diyebileceğiniz bir içerik yapmışlar ve her noktasıyla, görüntüsüyle, oyunculuğuyla, müzikleriyle, duygularıyla, senaryosuyla, görüntüleriyle inanılmaz bir bütün sağlamış. Gerçekten inanılmaz bir bütün sağlamış. Tam olarak hani filmi böyle açıklasam, bir şey desem komple derim. Kesinlikle komple bir film. Müthiş tabir. Hani Bütün. bütün, Müthiş bir bütün. inanılmaz bir bütün. Hani bu bütündeki bir parçayı çıkarsanız evet yine iyi olur ama kesinlikle bozar. Hani bir noktasını çıkardığınızda çok rahatsız eder. Kesinlikle bunu söyleyebilirim. A çok iyi ama B biraz zayıf diyebileceğim bir noktası var mı? Kesinlikle yok. Sunacağım böyle eksilerini söylediğimde de zaten fark edersiniz böyle çok ufak tefek. Baktığınızda belki önemsenmeyecek şeyler. Onun dışında dediğim gibi ben de filmi gerçekten bayağı beğendim. Söyleyeceklerim en azından genel şey olarak şimdilik bu kadar. Şimdi Detaylı oyunculuklara konuşuruz. geçelim. Hızlıca. Ya ben mesela abi Oscar Isaac inanılmaz bir performans. Yani müthiş bir performans. Jacob Elordi, ona birazcık sen değinirsin. Çok ön yargılı bir insansın ona karşı. Jacob Elordi gene inanılmaz bir performans. Charles Dance çok hızlı Frankenstein'ın babasını oynuyor. Müthiş bir performans. Bak İnanılmaz gene yani, bak orada lafını böleceğim, diğerlerine zaten ayrı ayrı değineceğim, ona da ayrı değineceğim ama ya gerçekten bir insan oynadığı her rolde o rahatsız edicilik duygusunu bu kadar iyi veremez, oynayamaz. Başında bir karakterden ne kadar hani rahatsız olmamız gerekiyorsa o kadar iyi rahatsız oluyoruz. O kadar %100. hani o kadar iyi bir metin yazıldıysa ben kesinlikle bunun ekstrası da olduğunu düşünüyorum. Mizacından kaynaklı, tavırlarından kaynaklı kesinlikle yazılan karakterden de daha derin oynadığını düşünüyorum. Hani Oğlum 3 dakikalık süresi var adamın. 3 dakikada böyle bir etki yapıyor. Müthiş oyunculuk yani. evet. 3 dakika oynuyor lan adam, hani çok aşırı kısa bir zamanda yapıyor bunu. Müthiş başarı. Onun dışında ekstra öne çıkarabileceğim bir isim yok isimsel olarak. Christopher Waltz'u bu filmde öne çıkarmam. Zaten çok kısa bir rolü var ve bence hani Onu da diğer başarılı yapıyor performansı, bence. yani çok kısa bir rolü var. Ya Christopher Waltz oynadığı filme çok hızlı adapte olabilen bir oyuncu. Filme hemen adapte olmuş. Hani bu film onun üstüne yazılmış ya da
Dracula'daki gibi çok kritik bir karakter oynadığı bir film değil. O yüzden ekstra bir yoruma ihtiyaç duymadım şu anda. Rol vermişler ve çok iyi bir şekilde ayak uydurmuş, inanılmaz bir şekilde görevini yerine getirmiş. Görev adamı diyebiliriz net bir şekilde. Görev adamı. %100. Bir de Lars Mikkelsen, Captain Anders'ın oynayan karakter 10 numara. Bak o da çok iyi oynuyordu. Onu da izlerken aşırı derecede keyif aldım. Yani müthişti o da. Ya bu insanları izleyince baya bir diyorum ki olan hakikaten iyi oyuncu. Yani bunlar çok kalite, bambaşka bir kalitede oyuncular. Oyuncu listesi O bayağı yüzden iyi, başarılı. ya başarılı bir oyunculuğu vardı. Şimdi Jacob Elordi ile başlamak istiyorum ben. Jacob Elordi'nin ya biraz daha şeyden kaynaklı aslında. Euphoria olsun, işte ondan sonra bu yeni çevre genç oyunculardaki belli bir hava olsun. Bir ön yargım vardı. Ama şöyle bir detay vermek istiyorum. Aslında bu Frankenstein filminde Frankenstein'ı, canavarı, yaratığı oynaması için Andrew Garfield'a gidiliyor. Kostüm ekibi 9 ay boyunca Andrew Garfield'ın Frankenstein tasarımını yapıyor. 9 ay boyunca. Buna odaklı çalışılıyor ve tamam, onun tasarımını tamamlıyorlar. Sonra bir şekilde bir takvim çakışmasından kaynaklı Andrew Garfield olmuyor. Ve sonra ellerindeki bütün hazırlık çöp oluyor. Çok kısa bir sürede Jacob Elordi'ye böyle zaten baktığınızda 10 numara bir makyaj şeyi yok. Kostüm, harika bir kostümü var. İnanılmaz iyi tasarlamışlar karakteri diyebileceğimiz bir şey yok. Ama ona rağmen ya üstündeki tasarım kostümüyle beraber neyi varsa inanılmaz bir iş becermiş. Ve Bence de çok iyi şöyle oynuyor. bir detay Bayağı var. iyi oynuyor. Şöyle bir detay var. Jacob Elordi buna hareketlerine bildiğin gibi Frankenstein yapıldıktan sonra sıfır bir beyinle hareketlerinde zorluk çekiyor. Bunlara adapte olabilmek için özel danslara, bir kabile dansı gibi bir şeyin eğitimine katılmış bildiğim kadarıyla. Hani Müthiş saygı duyuyorum bak. Bu işlere çok saygı duyuyorum. böyle adapte olabilmek için birkaç tane programda şey yapmış, ders almış veya atıyorum izlemiş, şey yapmış. Ya gerçekten bir kere rolüne olan saygısı bir inanılmaz iyi geçirmiş. Hani ben bu kadar iyi duygu geçirebileceğini, bir yaratık üstünden bu kadar duygusuz bir, hani böyle sıfırdan duygusuz bir yaratık üstünden bu kadar iyi duygu geçirebilmeyi herkes yapabilir mi bilmiyorum. Ya Jacob %100 Elordi'ye yapamaz. olan ön yargım yıkıldı. Ayrıca saygım çok üst noktalara geçti. Hani ya bildiğin şu an hani bazı oyunculara güven duyarsın ya, şu an o noktada kesinlikle. Ya çünkü bu rolü oynamak inanılmaz zor. Bence de zor. Bayağı Baktığın zor. Bunu baktığında deneyimli bir oyuncuya versen de bir anda çok rezalet bir sonuç ortaya çıkabilir ama Jacob Elordi bunun inanılmaz üstesinden gelmiş ve artık bundan sonra verebileceğin rollerde, normal insan rollerinde zaten becerdiyse bunu hayli hayli becerir güvenini sana veriyor kesinlikle. Onun dışında Oscar Isaac karakter, Frankenstein hikayesinde Victor Frankenstein, hani Victor nefret edilmesi gereken bir karakter. Bu filmde de görüyoruz zaten. İğrenilmesi hırsından Bir şey ekleyeceğim. Burada ben senaryo öveceğim. Normalde nefret edilmesi gereken bir karakterle bize gene empati yaptırmaya başarmış. Bak bu da çok zor bir şey. Yani şey gibi değil. Benim bu karakterim var. Aa bak bu. Bak bu bunu ne yapmış. Al bununla empati kur. Al. Böyle demiyor film sana. Bu film sana bunu çıtır çıtır 1,5 saat anlatıyor. 1,5 saat değil de 1 saat 15 dakika mı 1 saat 25 dakika mı ne anlatıyor. Tane 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 adamın empati kurulacak yerlerle empati kuruyorsun. Çok kısa olmasına rağmen geçmişini görüyorsun. Film sana bunu zorlamıyor. İstersen sevme, istersen sev. Evet, evet. Öyle bir his vermiyor Hani sana. Bu sana çok değerli. gerçekten değerli. Hani senaryo kısmına değindiğimizde ona geleceğim ama Gar Isaac filmin genel bütünü adında bu rahatsızlık duymamız gerek. Bu hırsından kaynaklı, amacına olan saplantısından kaynaklı ve bunu inanılmaz iyi oynuyor. Gerçekten filmin her noktasında ya yeter artık bir dur be adam diyeyim, hani filmi durdurup ya da filmin ortasında kendinize şunu dersiniz yani. Ya bir dur ya artık, yani lütfen artık salak koyayım, hani görmüyor musun dediğiniz bir noktaya geliyorsunuz. Ve bu kesinlikle oyunculuğuyla becerdiği bir şey. İyi, çok iyi, müthiş oyuncu ya. Değinmek istediğim şey var mı? Elizabeth karakteri bana çok o masumluğu iyi vermiş. Oyuncunun Mia Goth. Mia Goth masumluğunu iyi ver. Karakter yazımı hakkında problemleri var, onu zaten konuşacağız ama bence arkası bayağı bir boş. Sadece bir anda inanılmaz saflık, iyilik olarak çıkıyor ortaya. Sadece aşksal durumda bir çatışması oluyor. Onun dışında saf iyilik olarak çıkıyor karşıma. Arkası biraz boş bir karakter sadece. Hani Bence. oyunculuklarda ekstra değinmek istediğim bunlar vardı. Ufaktan o zaman uzat senaryoya geçelim. Hem zaten senle ben dayanamayıp oyunculuklardan bahsederken bir çıtır senaryo Evet, evet. girişi de yaptık. Çok hızlı hızlı not aldıklarıma hemen baktım. Beğendiğim şeyleri söyleyeyim. Bir kere şey çok iyiydi. Girişte de söyledim. Farklı anlatım tarzından kastettiğim şuydu. Hem canavarın perspektifinden hem de Victor Frankenstein'in perspektifinden bir hikaye izlememiz bence çok güzel bir fikir. Bunu İnanılmaz güzel fikir. Frankenstein üstünden yaptılar
daha önce yine tekrar. Frankenstein bunun üstüne gidiyor zaten ama bunu Türkiye'de yap. Yaratık diye Netflix'te Taner İşte Ölmez'in yaratılan. oynadı. Onu zaten yazmışlar. Şey olarak internette de okudum. Çok kötü bu Yani arada. Ben izledim. Yani ben Reza'yı hiç beğenmedim. Hani en son izlediğim Frankenstein işi o vardı bu arada. İzlemeden önce de o aklıma geldi. Bir kıyaslama da yaptım ufaktan ama tabii ki de kıyaslama yapılabilecek bir seviyede değil yani. O bayağı kötüydü yani. Onu hiç beğenmemiştim. ya en azından denemişiz öyle derim. Ya Bu aynen konuya aynen böyle aynen. yaklaşım. Yani global açıdan bir açılma denemesi olmuş yani. Onun dışında senaryoda bir iki sahne vereceğim. İki tane sahneyi çok beğendim. Bir kere annesinin ölümü Viktor Frankenstein'in çok iyi anlatılmış. Çok kısa, gene çok iyi etkileyici. Bu geçmiş verme mevzularını büyük ihtimal film biyotiklerin %80'inde söylüyorumdur. Bir flashback atın, bir flashback atın. 10 numara flashback abi. Evet. Tak 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 nokta atışı direkt. Evet. Bu konuyu çok beğendim. Bir tane anatomik bir sahne var. Frankenstein'in ilk oluşurken ki böyle vücudun içinden geçirmişler kameraya gibi. Anatomik bir sahne var. Bayıldım o sahneye. Bayıldım. İnanılmaz Aa iyi bir evet evet sahneydi. evet. Damarlarından falan Hatırlamışsın. geçiyor. Damarlarından Aynen. geçti. Onun dışında bak senaryo senin dediğin gibi hem bütün hem bir iki tane sahne saydım. Spesifik ve ikonik kareler vardı. Senaryo yaparken vahşetten kısmamışlar abi. Abi kesinlikle. Ona değineceğim. O vahşet mevzusu 10 numara. İzlerken olayları ciddiye alma seviyen çok artıyor. Çünkü abi adamın ayağına bir şey oluyor. Şey gibi düşün ya, bu kesinlikle tıpta etik var mıdır yok mudur sorusuna bu filmde ne, Evet abi güzel bir yere değindin. kesinlikle bu filmde yok yani. O etik kurallarını kaldırıp gerçekten bize iyi yaşatabilmek için o hırsı, o etik kurallarını hiçe sayıp duyguları yok edip Oscar Isaac karakteri bunu çok iyi yapmış cidden. Bir amacın, bir şeyin karakter yazımında bu çok başarılı bir şey bence. Bu çok büyük de bir risk aslında, hani bunu başarılı yapmasalar bu ellerinde de patlayabilir. Abi ne varsa bütün açıklığıyla, bütün çıplaklığıyla önümüze koymuşlar ve inanılmaz iyi. Gerçekten senaryosu sağlamdı filmin. Bir de filmdeki en çok beğendiğim şey sana dram yükünü son 30 dakikasına bırakıyor film. Genel dram yükünü yani. Mesaj kısmı da son 30 dakikasında kalıyor. O kısım da hiç zorlama değil. Masalsılık atmosferi içerisinde sana sade bir anlatım var. İzliyorsun tamam mı? Diyorsun güzel. Evet güzel gözüküyor. Senaryo da net. Klişe mi? Evet. Ama iyi bir klişe işte anladın mı? İzlerken asla sıkılmıyorsun. Şu aralar dikkatim çok dağınık. Böyle çok odaklanamıyorum. Özellikle YouTube videoları ve filmler gibi şeylere. Abi bir gram gözümü kırpmadı. Ya gene Böyle izledim ya filmi. genel olarak dikkat süremizin azaldığı bir zamanda bize olayları o kadar iyi bir sıralamayla veriyor ki şey yapma gereği duymuyoruz. Ya bir durdurayım. Başka bir film olsaydı çok zorlanırdım açıkçası bugün. Ben bugün izledim filmi. Dracula Love Tale'da kesin Yok yaşama. Onu da boş bir anımda izledim. Onu da. Mesela bunu da sıkışık bir anımda izledim. Mesela şu anda Love Tale'ı izliyor olsaydım yorulurdum açıkçası. Hani çekerken enerjili gelmezdim. Frankenstein hakikaten bir tek nokta harici. Abi bak bu masalsılık mevzusu son orta kısımda bir yerde patlıyor. Bu da Dracula Love Tale'ın yaptığı, Nosferatu'nun yaptığı iyi bir aşk hikayesi anlatımını iyi yapamıyor. Yani tamam Elizabeth karakteri var. Victor ondan hoşlanıyor. Kardeş onunla evlenecek. Güzel drama. Okey iyi fikir ama Elizabeth'le Victor'un bir sahnesi var. Elizabeth onu malikanede ziyarete gidiyor. Abi o kadar kasıntı ki. Yemin ederim 1970'ler Türk filmi çok gibi. klişe, Ama çok klişe, çok böyle sıkıcı. basit. Anladın mı? Daha kompleks bir şey olabilir. İlk başta böyle kilise. Kilisede bunlar bir şeyin içinden konuşuyor ya. Bak o perspektif çok hoşuma gitmişti. Çok Aa tatlı çok bu kısa. arada. Bu arada hani açtıklarında şey çok samimi, ona değineceğim. Açıyor, sonda artık açıyor, o olduğu belli. Abi orada bir gülüş var. Çok kısa bir gülüş var. O kadar İşte samimi oyunculuk ki. o. O kadar samimi ki hani oyuncular sanki kamera arkasındaki gibi bir samimiyetle gülüyorlar birbirlerine. Bunun bir backup'ı var. Bu çok başlangıç bu arada. Hikayelerinin çok başlangıcı. Bundan kaynaklı belki bize şey gelmiyor ama sonrasında senin dediğinden biraz devam edeyim. Karakterlerin arka planını sıkıntısı orada başlıyor bence. Arka planı Yok işte hiç arka planı yok. aynı Sıfır. olmadığından kaynak aşk hikayesinde bu çarpıklıkta şey kuramıyoruz. Ne onun adı? Bir yakınlık kuramıyoruz otomatik. Ve bize klişe geliyor. Biraz olsun bize bir yakınlık, empati kurdurabilseydi belki o klişe bile bize hani o masalsı ortamda okey gelecek. Gördüğümüz bunların tek yakınlığı biri böcek anatomisine ilgili, biri insan anatomisine ilgili ve ikisi de birbirlerinin farklı olduğunu düşünüyor. Birbirlerini bulduklarını düşünüyor. Ama İşte o da yok. Yok işte ya o ama işte o hiç onu yok. bile kelebek yakalama şeyinde görüyoruz. Anlatabildim Bak mi çok belki de? saçma bir örnek vereceğim. Aşırı saçma. Yan yana gittik ya. Videomuzu izleyebilirsiniz buradan bu arada. Yan yanadaki duygusal dram kısımlarının eksikliğiyle bu filmdeki aşk eksikliği aynı. Filmi çok derin kötü etkilemiyor. Ama neden yok diyorsun.
Yani çünkü onu oraya koymuşsun Ve abi. istiyor. O bütün içinde onu da istiyor O aslında. lazım abi. Sen onu Elizabeth'i oraya yerleştirirsen 200 saniye yazacaksın ki ben Elizabeth'le de empati kurayım. Elizabeth geldi geçti gitti. Çok çok ufak böleceğim. Abi bu kadın karakterler yazımında bir eksik var ya. Gerçek bak, genel olarak son zamanlarda bir tek One Battle After Another'daki kadın karakterler çok iyi yazılmıştı. Onun dışında Aa, evet, katılıyorum abi, ona. onun dışında son zamanlarda izlediğim filmlerde abi kadın karakterler iyi yazılmıyor. Ya yazarken O eksik bırakılıyor. Overdose oluyorsun ki empati kuramıyor. Mesela ana orada overdose oldu. Rahatsız oldun. Belli bir filmde mesela dedim bu kadın niye yok? Bir tek Bring Her Back. Bring Her Back de inanılmaz bir kadın şeyi var. Ben şeyde daha büyük problem çektim senaryosal açıdan. Sen Oscar Isaac'le olan Ben Thor'la aşka takıldım. hayır Bütün hayır, ilişkilerine ben takıldım. ben de o noktada Oscar'dan çok bizim Frankenstein'le olan problemde Ha, sıkıntı orada da yaşadım. yavan geldi sana. Okey. Orası hayır, bak, Thor'la olan aşkını bir noktada şey yapabiliyorsun, tamam mı? Elizabeth'le Victor'unkini belli bağlamlar, ne kadar arkası boş olsa da belli bağlamlar yakalayabiliyorsun, anlatabildim mi sana? Ha bak, bundan hadi tamam, arkası boş. Ama abi geldi, Elizabeth ne ara hoşlandı Frankenstein'dan. Abi acı, Bak orada dandikti ya işte. ya bir Orası dandikti acıyor. ya. Bak şimdi görüyor, acıyor. Ben acıyor mu şu an, ona çocuğu gibi mi görüyor, aşık mı bilemiyorum. Bu kötü bir şey Ya işte. mesela Yani bana göre çocuğu gibi görüyor olması lazım. Dora aşık, yaratığı da çocuğu olarak görüyor olarak anladım. Anlatabildim mi? Ama sonra keşke öyle olsaydı. bir bakıyorlar abi, aslında ona aşık. İkisi birbiri için yaratılmış falan oluyor. Bir çıtırdan öte bir zorlama. Ya Hani evet, çok daha iyisi yazılabilir. Özellikle Del Toro seviyesinde oturup bizim eleştirmemiz bile ne haddimize olabilecek bir yönetmen seviyesinde. Bence bu çok böyle dediğin gibi niye yok dedirtiyor belli noktada. Ulan sen onu yazdın, bunu yazdın, bunu da yazdın. Her şeyi yaptın zaten. Senaryo ile ilgili aşağı yukarı hiç eksiğin yok. Ama sen tam filmin tam göbeğinde bir şey yok yani. Direkt tam göbeğinde bu filmin bir de. Ortasında arkası yani. yok. Arkası yok, anladın mı? Koymuşsun. Bak hiç koymasa, o sadece orada bir duyar kasma noktası olsa anlayacağım. Ama bu sadece duyar kasma noktasıyla değil. Bunu koymuşsun oraya ve arkası yok bunun. Bir desteklenecek bir kısmı yok. Benim O da kötü işte ya. empati kurabileceğim bir nokta yok. Bu şey sahnesini inanılmaz beğendim. Abi Oscar Isaac kendi gözünden anlatıyor ve filmin ortasında yaratık gelip bir de benim tarafımdan hikayeyi dinle Of. dediği nokta benim için var ya, Absolute sinema yazdı orada aynen bende. filmin kesinlikle benim için en iyi noktası o sahne, bambaşka bir sahne. Hani bu filmin kesinlikle iki gözden empatiyi inanılmaz iyi yaptığını gösteren formülü o sahne. Belli sahnelerde özellikle Victor'un geçmişini gördüğümüz annesinin babasının ölüşü, karakterin dinamiğinin oluşu, ondan sonra nasıl tıpa ilgi duyduğu, Frankenstein nasıl yaptığı. Orada da çok minik böyle tıbbi terimler vardı sinirlerle ilgili ve simetrik çubukları simetrik yerleştirmeleriyle ilgili. O da çok güzel bir Bu detaydı. arada sinirsel ağı tahtaya işledikleri sahne kesinlikle Müthiş. kesinlikle Müthiş. o dönem için, ki o dönemde öyle bir şey, önemini inanılmaz iyi anladım. Onun önemi gerçekten, ha, bu alanla ilgili bir insan olarak da inanılmaz önemli ve çok iyi de bunu yapmışlar işte. İşte gemi sahnesi, oradaki Kaptan Anderson'ın duygu durumu falan tek tek girsek neler çıkar. Gerçekten güzel film. Bu filmin kostümü, mekan tasarımı 10 numara. Yani bu kadar iyi bir mekan tasarımı tek tek şimdi söyleyeceğim ben gene. Sinematografist Dan Laustsen. Ayrıca editör Evan Schiff'i de kutlarım. Bayağı iyi performans. Yani müthiş bir editing var filmde. Kurgusu çok iyi. Art Directors Brent Gordon, Callister Kimmins, Emma Ross Sullivan. Hepinizi kutlarım. Kostüm dizayn Cat Holway ve set dekoru Shane View. Ya İnanılmaz kesinlikle performans o, sergiliyor herkes. yani Herkes tek tek çok iyi yani. Yani düşündüğümüzde böyle hepsini överim. Film görsel açıdan çok güzel gözüküyordu. Yani özellikle aydınlık sahnelerde ve geniş perspektiften çekmişler belli noktada. inanılmaz iyi. Çok güzel gözüküyordu. Frankenstein'ın böyle her şeyden kurtulduğunda bir tane su birikintisinin üstüne ayağa kalktığı bir sahne var. Yani böyle aktım yani. Evet. Ulan dedim şöyle güzel gözükmelisin dedim. Filme verdiğim puan veriyorum 8. Çok temiz bir 8'i var filmin. Tertemiz 8 veriyorum. Dediğim gibi tek eksik aşk filmde çok zayıftı. Keşke daha iyi işlenseydi. Üstüne bir eklemeler yapılabilir diye düşünüyorum. Az önceki filmde de aynı söyledim. Bu filmin süre problemi yok. Herhangi bir eksik bilmem ne falan filan. 10 numara süresi var filmin. Keşke kredi sistem bir tık kıssalarmış da azıcık Elizabeth'e Evet, ekleselermiş evet, dedim evet. sadece. O da filmin zaten süresi içinde olan bir şey. Benim puanım bu şekilde. Fazla senin puanını Ya alayım. benim puanım mantık hatalarından benim puanım normalde 9 ama mantık hatalarından 8,5'a düşüyor. İki mantık hatası var. Birincisi abi, çocuk Oscar Isaac, çocuk Victor bembeyaz. Oscar Isaac'e bir Oscar geçiyor. Esmer.
Ne yaptı bu çocuk? Tamam, güneş Oha. güneş görmedi de karardı mı? Nasıl karardı? Ne O yaptınız? çok o baya dandik ya. O Hani daha iyi olabilirdi ya. ikinci mantık hatam. Abi koskocaman kule patlıyor. Adamın bacağı kopmuş, hareket edemiyor. Koskocaman kule patlıyor. Bir tane moloz parçasından kaçmıyorlar. Bir tane moloz parçası bu adamların bir yerine çarp. Laboratuvar patladı. Elizabeth'le Elizabeth'le eşini diyorsun değil mi? Aynen. Kardeşini O yani. bir de Oscar'a da çarpmıyor. Oscar yerde yatıyor. Tepelerinde koskocaman bir şey patlıyor. Evet, Hani, o da saçmaydı. hani Baya saçmaydı. Doğru. ya şimdi izlerken Bak geldi bu. Lan, orada lan dedim hani. orada bak şey çok iyi. Patladığı an bu hasarı alıyor ya. Hı hı. Bacak gitti. Bacağı iptal. Ulan dedim ne kadar yapmışlar. Zaten Frankenstein dövüş sahnelerinde de puanımız verdikten sonra belki bir çıtır değiliz. Dövüş sahneleri acayip ya abi. Vahşet Evet. kullanımı deli iyi. Yani o kadar iyi ki. Kurtun abi, o aklıma gram gelmedi. Normalde normal temada ne yaparsın? Kurtu boğarsın, boynunu kopartırsın, ikiye Abi yok, bölersin. derisini yüzlüyor, bir Abi şeyler oluyor. kıç kısmından Sırtını kıç kısmından tutuyor, derisiyle beraber kafasına kadar yüzüyor. Ya müthiş bir nereden geldi kullanım var ya. aklıma? Müthiş bir kullanım. Acayip bir kullanım var. Yani vahşet kısımları çok iyiyken o moloz parçalarının böyle yağması falan aşırı dandik olmuş yani. O bir tık daha Ya özenilebilirmiş. moloz Ya büyük parçaları ihtimalle şey orada demiş ya, bacağı kopmuş, bari biz öldürmeyelim falan demiş. keşke hiç göstermeseydi ya da Oscar Isaac patladı gibi daha uzağa uçsaydı da en azından Aynen bu mesela. mantık hatası olmasaydı Ki o kadar derim büyük bir yani ben. patlamada o molozların o tepe kule var ya, hani tam üstü patlamıyor, Heh. arası patlıyor. Üst kısmının devrilmesi lazım baba. Ya deşersek buluruz. Mesela şey falan da Frankenstein bir anda Superman olup her şeyi ittiriyor ya. Mesela onun da bir background'u tam olarak anlatılmıyor. Ama mesela bu beni rahatsız Ya etmedi o yani. Sonuç şey olarak orada şey, Chris Bumstead'den şey almış, koçluk almış belli bir süre. O işte steroid kullanımıyla beraber orada. bence dövüş sahneleri Dracula'da hani övdün sen. Bence bu filmin övülmesi lazım. Müthiş yani, bir de çok az var abi. 3-5 tane böyle tek tük dalaşıyorlar yani. Bir kurt Kurtla falan sahnesi var. savaşıyor yani. Aynen, bir kurt sahnesi var. Bir girişte askerleri dövdüğü sahne var. Bir de işte spesifik bir Oscar Victor'a üstünlük kurduğu kısım var. Onun Evet. dışında bir dövüş görmüyoruz yani. Ama gördüğümüz andan itibaren asla acımamışlar. Nefis bir vahşet kullanımı vardı. Çok beğendim onları. Psal açıdan ya da aksiyon açısından böyle her şeyi açık açık göstermesi gerçekten hani başarısını taçlandırmış. Filmin teması ve filmin mesajı. Filmin mesajı şu çok iyiydi filmle ilgili. Canavar ve Viktor Frankenstein'ın ruhen barıştığı, canavarın Frankenstein'ı affettiği noktada Victor'un ne kadar insanın ölümüne sebep olduğunu ve vicdan azabından bir nebze öldüğünü çok temiz gösteriyor film. Hiç abartmıyorlar. Çok dramatik bir sahne var. Canavar el ele tutuşuyorlar. Duygusal an basıyor ve film çat diye bitiyor. Vicdan rahatlatma mevzusu. Victor babasının tam tersi olacağını yemin edip annesini iyileştirme noktasında. Aslında babasının aynısı olması. Bu babadan oğula geçme mevzusuna da bence bir ufak değinilmesi güzeldi. Kardeşin eşinin ve ona Frankenstein yapmasını sağlayan Herkes veren, olmaktan korktuğu kişiye dönüşür. Her evlat içinde babasını taşır diyebilir miyim? ya gerçekten diyebiliriz. Kendisi bütçe sağlayan adamı da üçünün ölümüne doğrudan sebep oluyor. Christopher Waltz'un karakteri Harlander'ı zaten direkt kendi öldürüyor. Elizabeth'e de kendi silahla sıkıyor. Kardeşi de orada çekiliyor, direkt masaya çarpıyor. Hepsini düşündüğünde doğrudan birinci elden sebep olması insanların bazen hırslanırken hırslarının hiç düşünmedikleri korkunç noktalara ulaşabileceklerini bu film gösteriyor yani. Hırs elbette ki, yani hırs ve azimi karıştırmamak lazım. Hırslanıp sonra vicdan boşaltma noktasına düşmemek lazım. Hırs tehlikeli bir şey, rahatsız edici bir şey. İnsanın hayatını bitirebilecek, onu kötü yola doğrudan sokabilecek bir duygu bence hırs. İnsan gibi düşünebilen bir hayvan hırsla falan harmanlandığında çok tehlikeli olabiliyor. Benim en büyük diyebileceğim mesaj bu. Filmde gayet normaldi. Sözü Fazıl'a bırakıyorum. Ya aslında en çok belki de filmin ana mesajı bu hırs. İnsanların kendi başarı hırsı bu. Neyden kaynaklı olursa olsun. Victor'un babasının ona çektirdiği işkence ve annesini bundan kaybetmesinden kaynaklı mükemmel olma hırsını ve babasının yaptığı hatalara düşmeme amacın peşinden aslında babasına döndüğü bir macerayı izlediği. Bir anda gözünü bürüyen hırsın hayatında en değer verdiği şeyleri yok etmeye onu sürükleyen bir hikaye izliyor. Ve %100. hayatımızdaki hiçbir hırs
hayatımızı yaşamamıza engel olmaması lazım. Hayatımızda asıl değer verdiğimiz şeyleri bize unutturmaması lazım. Çünkü baktığınızda hayatımızdaki asıl değer verdiğimiz şeyleri kaybettiğimizde o hırsın da bir manası kalmıyor. Size zarar veren alışkanlıklarımız ne olursa olsun, ya size zarar veren bir şeyi bırakmak amacında ya da atıyorum davranışı sergilemek için hırsa bürünmek sizi daha kötü noktalara getirebilir. Hayatınızdaki hiçbir şey siz ve sizin sevdiklerinizden daha değerli değildir. Böyle geçici hırslar, geçici şeyler, sizi geçici olarak tatmin edecek şeyler için hayatınızı yaşamayı, hayatınızda değer verdiğiniz şeylerle beraber yaşamayı kesinlikle aksatmayın ve böyle kararlar hiçbir zaman almayın. Film de bunu zaten çok iyi anladı. Ve verilen ana mesajda baktığınızda buydu. Frankenstein'e geldiğimizde, yaratığa geldiğimizde de aslında baktığınızda vermek istediği, filmin en sonunda vermek istediği şey affetmek. Bir insana bence yapabileceğiniz en büyük kötülük hayatınızdan o insanı çıkarmak olur. Affedip çıkarmak. Ya bunu film şey olarak çok güzel yapıyor. Affeden taraf güya canavar, farklı, ölüden dirilen, hani daha küçümsenebilecek bir şeyken Duyguları olmayan, aynen düşünemeyen, güya öyle affedilen, vicdanıyla Victor'u ölüme bırakan kişinin o olması çok güzel detay. Yani düşündüğünüz zaman harbiden mesaj işi çok sağlamdı ya. ne yaşamış olursanız olun, insanlar size ne yaşatmış olursa olsun, canavar zamanında Victor'un düştüğü hataya düşmeyip babasının hırsıyla kendi babasını Victor'u affediyor ve kendi hırsıyla onu şey yapmıyor. Victor'un düştüğü hataya düşmüyor. Filmin çok basitçe vermek istediği mesaj bence bu ve bunu da gerçekten çok başarılı bir şekilde farklı karakterler üstünden farklı sonuçlar alarak çok iyi de vermiş. Ben anladığım mesajlar benim bu şekildeydi ve bana da gerçekten geçti. Bir şeyleri görmemize sebep oldu bu. %100 aynı fikirdeyim. Fazlıcığım ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum eklentilerin için. Güzel bir filmdi. Herkese tavsiye ediyoruz. Videolarımız devam edecek. Biz kaçıyoruz. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Fazlıcığım görüşmek üzere. Görüşürüz.